Evet değerli meslektaşlarım, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ne fayda, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Değerli meslektaşlarım, arı sokmasıyla ilgili ya da arı ne zaman kontrol ederiz, yani saldırmasıyla ilgili değerli kardeşlerim, birkaç tane konu var. Yani ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, daha az arı saldırısına maruz kalırız, onu anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da değerli meslektaşlarım, arı kontrol ederken sabah mı akşam mı hangi havada nasıl kontrol ederiz, daha az arı saldırır bize değerli meslektaşlarım. Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arı serin havada bir, sıcak havada iki, burada çok saldırır. Değerli kardeşlerim, bunu arttıran bir iki tane de sebep var. Siyah giyinirsin, kırmızı giyinirsin, bu renklere de saldırır değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Çok sıcak olur, gelir arıyı açarsın gün ortasında, güneş tepede. Zaten arı stresli, içeri serinlemeye çalışıyor, kanat çırpıyor durmadan, belli bir dereceye getirmeye çalışıyor. O anda gelip üstüne açarsın, arıyı kontrol edersin, daha çok saldırıya maruz kalırsın kardeşlerim. Yani sabah güneş vurur 9, 10, 11 gibi kontrol edebilirsin. Az saldırıya maruz kalırsın. Daha devamını anlatacağım, yani kontrol ederken ne yapmanız lazım. Bir de değerli kardeşlerim, ter kokmamalısınız. Parfüm sıkmamalısınız. Ondan sonra yani bunları dikkat ettikten sonra arı kontrolüne geldin. Arıyı kontrol edeceksin kardeşlerim. Biliyorsunuz arı soğuktuğu zaman diğer arılar kokuyu alır. Kokuyu aldığı zaman diğerleri de saldırmaya başlar. Zaten insanların öldürmesinin sebebi de bu. Kokuyu alıyor, saldırıyor. Öbürleri de saldırıyor. Solak arıya denk gelirsin. Burada Trakya'da solak derler saldırgan arıya. Mesela İç Anadolu'da filan hırçın, kılıç derler. Yani saldırgan arılara bu isimler takılır. Değerli kardeşlerim, özellikle en çok maruz kaldığımız hangi zamandır? Arıyı kontrol ederken. Arı üstünü açarken zaten biz çoğu zaman da kazayla ana öldürüyoruz ya. Sonra gidiyoruz ya, işte ana iyi yumurta atıyordu. Ana şu an yok, meme yapmış. Çıtaları çekerken ne yapıyor değerli kardeşlerim? Arıları eziyorsunuz. Arılar ezildiği zaman bu sefer diğer arılar da saldırmaya başlar. Kendini yani şey altında hissediyor. Saldırıya uğramış hisseder değerli meslektaşlarım. Çıtaları kesinlikle çekerken çok yavaş, dikkatli çekiyorsunuz. Arıları ezmiyorsunuz. Arı ezildiği zaman koku alıyor, diğerleri de saldırıyor değerli kardeşlerim. Yani bunlar bu şekil. Sıcak havada siyah giyinirsin, bir de ter kokarsın, gelirsin arı açarsın. Özellikle bir de duman. Değerli kardeşlerim, körükle mesela sabah geldin 9-10 gibi arıyı kontrol edeceksin. Üstün ter kokmuyor. Ben inşaatta çalışıyorum, biliyorsun, ağır işte çalışıyorum. Bazen geliyorum, zaman olmuyor. Gidip yani üstümüzü değiştiremiyoruz. Birçok iş elbisesiyle video çektiğim oldu değerli meslektaşlarım. O zaman daha çok saldırıya uğradığımı biliyorum. Çünkü insan ter koktuğu zaman arı saldırır. Bir de çok sakin durmak lazım değerli kardeşlerim. Mesela burada 2 tane kovan solak arı var. Hiç rahat bırakmıyor. Hep etrafında dolanıyorlar. Yani herhangi bir hareketten hemen saldırıyor yani kardeşlerim. Solaklar öyle. Dumana gelince değerli kardeşlerim, duman yani doğal şeyler yakmalıyız. Yani arılığınızda ot olur, mesela dikenler, bu böyle kalın bitkiler oluyor, çıl çöp, bu tür şeyleri yakarsınız. Daha önce anlatmıştım, eğer biriktirdiyseniz portakal kabuğu, defne yaprağı, bunları kullanırsınız. Dumanı da aşırı sıkmayın değerli kardeşlerim. Uçuş deliğinde kimisi tutuyor, yani bir sürü sıkıyor 5-10 tane duman sıkıyor. Bu sefer arı strese giriyor, daha çok sıkıntı basıyor, arı dışarı çıkmaya çalışıyor, kanat çırpıyor.
saldırıya uğramış gibi hissediyor. Bu sefer dışarıda gelen arılar saldırı altında olduğunu hissedip onlar da saldırıyor. Dumanı verip onu sakinleştiriyorsun ama tarlada gelen arılar bu sefer saldırıyor. Değerli meslektaşlarım, eğer sakince dumanı böyle üstten hafif sıkarsın, direkt çıtaların arasına değil. Yani defne yaprağı, portakal kabuğu, bunları yakarsanız kokusunu da alıyorsunuz. Yani güzel bir koku. O yüzden arı strese girmez, zarar vermez. Ama onlar yoksa mesela biraz ot toplarsınız, yakarsınız değerli kardeşlerim. Hafif duman verirsiniz. Ben çoğu zaman hiç yani dumanı da kullanmadan çok yavaş kapı açarsın, yavaş hareket edersen, arı ezilmezse, arı öldürülmezse o da saldırmaz fazla değerli kardeşlerim. Ama sizler yani her türlü tedbirinizi almalısınız. İnan ki biliyorsunuz da arı sokmasını da, hani atasözü diyor, arı sokması aynı akrep sokması gibi acıdır yani. Çok aşırı yakıyor mübarek. Yani öyle, yani gözle görünmeyen bir zehir zaten o. Yani çok yakıyor. Damara falan da denk geldi mi daha aşırı yakıyor değerli kardeşlerim. Aşırı bir sıcakta gelirsin arıla. Yani bu işlerin tedbirinizi alın. Çünkü daha önce başıma geldi, yani insanın başı dönüyor. Ben mesela ensemde şurada tam beynin olduğu yerde 2 tane soktu. Sanki kafamın içine yani buz enjekte ettiler. Yani kafamın içi bu soğuk oldu yani. İnsanın dengesi gidiyor. Allah korusun 3-5 tane öyle sokar, birden düşersin. Arılar gelen sokar yani. Değerli kardeşlerim. Çünkü kokuyu alıyor, geliyor saldırıyor. O yüzden yani bu tedbirinizi alın. Maskenizi takın. Kafanı açık tutabilirsin. Zamanla alışırsın zaten. Mesela bana 5 tane, 10 tane, 20 tane sokuyor, bir şey olmuyor. Yani daha fazla sayıda da sokuyor da abartmayalım diye ne fayda değerli meslektaşlarım. Onun için siyah giymiyoruz. Ben giyiyorum. Siyah, onun konusunu da anlatayım değerli kardeşlerim. Şimdi ben düz rengi severim, giyerim. Mesela bu renge fazla saldırmaz. Ama yüzüme saldırıyor bu sefer değerli kardeşlerim. Ben siyah rengi seviyorum. Siyahı giydiğim zaman bunu da sizlerle paylaşayım. Mesela ne yapıyor? Şuralarıma saldırıyor. Sokmaya çalışıyor, sokamıyor. Fazla yüzüme gözüme gelmiyor. Beni de fazla rahatsız etmemiş oluyor. Siyah giyindiğim zaman değerli meslektaşlarım. O yüzden ben siyah giyiyorum. Ama yüzüme geleceği doğru zamanda bazen elimi böyle yapıp arı tekrar gidiyor yani. Çünkü siyaha saldırır. Ben beyaz giydiğim zaman hep yüzüme doğru saldırıyor değerli kardeşlerim. O yüzden arıyı kontrol ederken, çalışırken daha çok siyah giyiyorum. Değerli meslektaşlarım, yüzüme saldırmasın diye birçok kez tam gözümün şuralarından soktu. Çok yakıyor. Yani ne fayda. Gözlerinde de zaten alerji var. Tozdan yani bazen kızarıyor, kaşınıyorlar. Ne fayda. Değerli meslektaşlarım, polen de çok faydalı. Zaten hep polen kullanıyoruz göz için. Değerli kardeşlerim, onun için yani bu arı sokmasını en aza indirmek için kural, değerli meslektaşlarım, yani siyah giymeseniz, maskenizi giyerseniz, ondan sonra dumanı verirken sakin verelim, fazla sıkmayalım. Kontrol ederken çıtaları çok sakin çekelim. Arı ölmesin. Ölünce daha çok saldırıyor. Mesela 3-5 tane hatta 20 tane arı bakıyorsun. İleride Allah'ın izniyle 100-150 yaptığınız zamanlar artık tecrübeli olursunuz. Yaparsınız değerli meslektaşlarım. Siyaha parfüm sıkmıyorsunuz. Ter kokmuyorsunuz. Değerli kardeşlerim. Melhemini ya da hapını yanınızda bulunduruyorsunuz. İğne yapamadığınız için. Yani hatta onu da bulundursanız fena olmaz. Yapabilen biri olur. Yani iyidir değerli kardeşlerim. Çünkü arı bazen alerji yapıyor. Ben bunları çok yaşadık. Biz insan getiriyoruz, taşıtırıyoruz. Bazen bal mevsiminde başkaları gelip yardım ediyor. 5 kişi, 6 kişi çalıştığımız oluyor. Sonradan alerji yapan da oluyor. Yani hastane yakın burada. Yani götürüyoruz. Ama hap olmazsa, melhem olmazsa bunlar tehlikeli oluyor değerli kardeşlerim. Yani sizden mesela alerji yoktur ama yine de yanınızda bulunsun.
siyah duman, parfüm, ter, serin havada saldırır. Arı açken saldırır değerli kardeşlerim. Mesela şu an yaz ya, tam bal akım dönemi. Tarlalar ufak tefek açmaya başlamış inşallah. Bir hafta içinde yoğun bal akımı başlayacak. Şimdi yeni açan ay çiçeği hemen bal vermiyor yani. Bir hafta içinde sonra bal vermeye başlıyor. Mesela şu an arı öyle stresli. Arıyı kontrol edersek bir şey gelmediği için arı saldırır değerli kardeşlerim. Aç kalırsa saldırır, serin havalarda saldırır. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Solak arı zaten saldırıyor değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat edelim. Çok bir soru sordular. İşte bundan ne yaparız? Ne kadar uğraşsak yani az saldırıya uğrarız. Daha aza indiririz arı saldırısını değerli kardeşlerim. Arı fıtrat gereği kendini öyle koruyor. Allah öyle yaratmış. Dediğim konulardan yani ter, parfüm, soğuk havada, aşırı sıcakta bunlara dikkat ettikten sonra özellikle de kontrol yaparken arıyı işte çıtayı çekerken fazla öldürmesek değerli meslektaşlarım az saldırıya uğramış oluruz. Evet, ne fayda değerli meslektaşlarım, bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.